10 Kasım Atatürk Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 9.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yazdır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği, 10-16 Kasım tarihleri arasında karşılık gelen haftaya denir. Gelin daha yakından inceleyelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 1938 başlarında iştahsızlık ve halsizlik hissetmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kaşıntılar meydana geliyor ve burun kanamaları güçlükle önleniyordu. Bu kaşıntıların Çankaya Köşkü'ndeki karıncalardan meydana geldiği öne sürüldü ve köşk ilaçlanmaya alındı. Cumhurbaşkanı Atatürk de özel bir kür tedavisi için Yalova Termal'e gönderildi. Termal Otel'de 22 Ocak 1938 günü Cumhurbaşkanı Atatürk'ü muayene eden Doktor Nihat Reşat Belger, karaciğer rahatsızlığından kuşkulandı ve Atatürk'e siroz teşhisi koydu. Doktor Belger'in mutlak surette perhiz yapmasını tavsiye ettiği Atatürk, Termal Otel'deki tedavisine bir süre daha devam etti. Ancak doktorların bütün itirazlarına rağmen 1 Şubat 1938'de tedaviyi yarıda bırakarak Bursa'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Atatürk'ün sağlık durumunun ciddiyet göstermesi hükümeti de telaşlandırdı ve Başbakan Celal Bayar, Avrupa'dan 2 hekim getirilmesini önerdi. Atatürk o günlerdeki Hatay sorunu yüzünden hastalığının dışarıda duyulmasının iyi olmayacağını düşündüğünü belirterek bunu reddetti. Ancak Türk doktorların kapsamlı bir muayene yapmasını kabul etti. 6 Mart 1938 günü 5 doktor Çankaya Köşkü'nde Atatürk'e bir konsültasyon yaptılar ve siroz hastalığı teşhisini yinelediler. Atatürk'ün kesinlikle alkol almaması gerektiğini söyleyerek yoğun çalışma temposunu da biraz düşürmesini istediler. Cumhurbaşkanı Atatürk bu önerilere olumlu yanıt verdi. Bu muayeneden bir süre sonra Başbakan Celal Bayar'ın tavsiyesi üzerine Paris Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Noel Fisinger Ankara'ya davet edildi. Noel Fisinger Atatürk'ü muayene etti ve diğer doktorların teşhis ve tavsiyeleriyle örtüşen bir tanı tedavi ortaya koydu. İlk teşhisten sonra Fisinger Atatürk'e, "Efendim, büyük savaşlar kazanmış olabilirsiniz ancak bu olayda vaka sizsiniz ve ben de sizin komutanınızım. Lütfen bu hususu unutmayınız" telkininde bulunmuştu. Fransız doktorun sözleri, tavsiyeleri ve tavırlarından memnun kalan Atatürk doktorun tavsiyelerini ciddi şekilde uygulamıştır. Cumhurbaşkanı Atatürk'ün rahatsızlığı ve özellikle Avrupa'dan doktor getirtilmesi dünyada geniş yankı buldu. Ölmek üzere olduğu ve siyasi mirasını kime bırakacağı yönündeki haberleri üzerine Cumhurbaşkanı Atatürk tüm dünyaya sağlıklı olduğunu göstermek isteyerek 19 Mayıs 1938 günü Samsun'a çıkışının 19. yıl dönümünde Ankara Stadyumunda halkın karşısına çıktı. Bu, Ankaralıların karşısına son kez çıkışı oldu. Kutlamalar çok parlak geçti. O günün anısına Ankara Stadyumu'nun adı 19 Mayıs Stadyumu olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk aynı gün törenden sonra Hatay sorunu ile ilgili olarak Mersin'e hareket etti ve daha sonra Adana'ya geçti. Yapılan askeri geçit törenleriyle ordunun başında olduğunu gösterdi. Bu törenler işe yaradı. Dış basında çıkan hastalık ve ölüyor tarzı haberler kesildi. Ancak bu seyahat Cumhurbaşkanı Atatürk'ün hastalığını iyiden iyiye arttırmıştı. Atatürk 26 Mayıs 1938 günü son defa Ankara'dan ayrıldı. İstanbul'a hareket etti. İstanbul'da 1 Haziran 1938'de Savanora yatına geçti ve 25 Temmuz 1938'e kadar orada kaldı. Yaz sıcakları üzerine tekrar Dolmabahçe Sarayı'na döndü. 5 Eylül 1938 günü Atatürk vasiyetini yazdı ve bütün mal varlığını belirli şartlarla Genel Başkanı oldu Cumhuriyet Halk Partisi'ne bıraktı. Kız kardeşine, manevi çocuklarına ve İsmet İnönü'nün çocuklarına para yardım yapılmasını belirtti. Ayrıca Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na da belirli miktarlarda yardım yapılmasını istedi. 6 Eylül 1938'de Fransız doktor Noel Fisinger 3. defa İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Atatürk'ün karnında biriken su iyice artmıştı. O gün Atatürk'ün karnından tam 6 litre su alındı. Fakat buna karşılık Atatürk'ü daha da rahatlatmak için 12 litre su alındığı söylendi. 18 Eylül 1938'de Başbakan Celal Bayar Dolmabahçe Sarayı'na geldi ve 4 yıllık ekonomik plan dosyasını sundu. Atatürk, ülke ekonomisi için çok önem taşıyan projelerin gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin önünde en fazla 3 yıl olduğunu, bir dünya savaşı çıkacağını ve bir an önce bu projelerin hayata geçirilmesini istedi. Hastalık giderek ilerliyordu ve Atatürk'ün karnında yeniden su toplanmıştı. Ekim ayında yeniden su alma işlemi yapıldı. İşlemin ardından 16 Ekim 1938 günü öğleden sonra Cumhurbaşkanı Atatürk ağır bir komaya girdi. Hükümet, ulusu Atatürk'ün sağlık durumundan haberdar etmek amacıyla 17 Ekim 1938'den itibaren Anadolu Ajansı aracılığı ile resmi tebliğler yayınlamaya başladı. Atatürk girdiği
girdiği komadan 21 Ekim günü çıktı. Çok istemesine rağmen sağlık durumu el vermediği için 29 Ekim 1938 günü Ankara'da Cumhuriyet'in 15. yıl dönümü kutlamalarına katılamadı. Bayram nedeniyle Ankara'da düzenlenen törenlerde Türk ordusuna hitaben yazdığı bayram konuşmasını Başbakan Celal Bayar okudu. 29 Ekim akşamı Ankara'dan dönen Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri Dolmabahçe Sarayı önünden geçerken sevgi gösterilerinde bulundular. Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. dönem 4. yasama yılının açılış konuşmasını da 1 Kasım 1938'de Başbakan Celal Bayar okudu. Ölüm anında yanında bulunanlardan Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak, Cumhurbaşkanı Atatürk'ün ölümünü şu şekilde anlatır. Saat 18'den sonra yanından ayrılıp günlük işlerimle meşgul olmak üzere büroma inmiştim. Çok geçmeden fenalaştığını telefonla bildirdiler. Saat 18.55. Telaşla hususi daireye koştum. Yatak odasının iç içe olan iki kapısı arasındaki boşlukta Ali Kılıç duruyordu. Odaya girdiğim zaman Atatürk'ü şu vaziyette gördüm. Yatağın ortasında iki elini yanlarına dayamış, oturuyor ve mütemadiyen öğürerek "Allah kahretsin" diye söyleniyordu. Ara sıra da hizmetçilerin tuttukları tasa koyu kahverengi bir maye, pıhtılaşmış kan çıkarıyordu. Nöbetçi doktor Abrivaya ile o sırada yetişen Profesör Doktor Neşet Ömer Yıldalp kendisine yine bir taraftan bazı ilaçlar enjekte etmeye, bir taraftan da buz parçaları yutturmaya başladılar. Bir aralık sağında bulunan tuvalet masası üzerindeki saate baktı. Herhalde iyi göremiyordu ki bana sordu. "Saat kaç?" Cevap verdim. "7 efendim." Aynı suali bir iki defa daha tekrar etti. Aynı cevabı verdim. Biraz sükunet bulunca yatağa yatırdık. Başucuna sokuldum. "Biraz rahat ettiniz değil mi efendim?" diye sordum. "Evet" dedi. Arkamdan Neşet Ömer İrdalp yanaşıp rica etti. "Dilinizi çıkarır mısınız efendim?" Dilini ancak yarısına kadar çıkardı. Doktor İrdalp tekrar seslendi. "Lütfen biraz daha uzatınız." Nafile artık söyleneni anlayamıyordu. Dilini uzatacağı yerde tekrar tamamen çekti. Başını biraz sağa çevirerek Doktor İrdalp'e dikkatle baktı ve "Aleykümselam" dedi. Son sözü bu oldu ve 4. ponksiyondan tam 30 saat sonra komaya girdi. 9 Kasım günü ve gecesi bu ağır koma devam etti. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 9'u 5 geçe İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti. Atatürk'ün ölümünün ertesi günü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürk'ün silah arkadaşı ve 1937'ye kadar başbakan olan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili İsmet İnönü'yü 348 milletvekilinin oy birliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanlığına seçti. İlk başta dini bir cenaze töreninin yapılması öngörülmedi. Ancak sarayda birkaç gün kalan kız kardeşi Makbule Ata'dan ağabeyinin cenazesi Ankara'ya nakledilmeden önce normalde olduğu gibi camide dini cenaze töreninin yapılması konusuna ısrar etti. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi tarafından cami dışında da İslami bir cenaze töreninin yapılabileceğine ikna edildi. Cenaze namazı 19 Kasım sabahı yerel saatte 8:10'da İslam Tetkikleri Enstitüsü Müdürü Ordinarius Profesör Mehmet Şerafettin Yaltkaya tarafından Arapça değil Türkçe olarak kılındı. Dini tören sırasında fotoğraflara izin verilmedi. Cenaze namazına kendisine yakın kişiler, bazı generaller, din görevlileri, saray görevlileri ve 15 yıl Atatürk'ün yanında görev yapan Hafız Binbaşı Yaşar Okur katıldı. Ölüm belgesini imzalayanlardan Profesör Mehmet Kamil Berk, Atatürk'ün çenesini ipek mendille, ayak baş parmağını ise bandajla bağladı. Cenazesi erteleneceği için cenazesi Ankara'daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden GATA, bu amaçla gelen patolog Profesör Lütfü Aksu tarafından mumyalandı. Daha sonra kız kardeşi Makbule Ata'dan yüksek rütbeli hükümet yetkilileri ve memurları ve diğer nüfuslu kişiler saygılarını sunmak için belirli zamanlarda gelirken vücudu dinlenmeye alındı. Atatürk'ün naaşı ceviz ağacından çinko kaplı maon bir tabutun içine konmuştur. Bayraklı tabut 16 Kasım'da sarayın kabul salonuna bir katafalk üzerine yerleştirildi. Buğuna Tağut tarafından tasarlanan katafalkın her iki yanında Kemalist ideolojinin altı sütununu simgeleyen 3 yüksek meşaleyle çevriliydi. Atatürk'ün naaşı 19 Kasım'a kadar bu katafalkta tutuldu. 10 binlerce kişi Atatürk'ü son kez görmek için Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti. 17 Kasım 1938'de sarayda çıkan izdihamda 11 kişi vefat etti. Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren o günlerde törenlerde genç görevli bir askeri öğrenci olduğunu ve gözlemlerini şöyle anlattı. İstanbul'da o büyük kurtarıcının katafalk önünden geçmeyen insan kalmadı. Bu geçiş bir hafta devam etti. Cenazenin kaldırıldığı gün top arabasının hemen önünde okulumuz çelengini taşıyanlar arasında olduğum için top arabası geçerken 7'sinden 70'inde bütün İstanbulluların çığlıklarını yakinen görebiliyordum. O manzarayı görmeyenlerin bunu tahayyül etmeleri bile mümkün değil. Ana caddeye açılan yollar, bütün binalar insan seli. Yola taşmayı önlemek için itfaiye arabaları halkın üzerine su sıkıyor, halk yine de dağılmıyor. Hatta bir kısım kadın erkek vatandaşlar göğüslerini açarak "Sık suyu, öldürsen de gitmem" diye haykırıyordu. Karaköy'den geçerken bir binanın 3. katında
yanındaki pencereden bir kadın kendisini top arabasının üzerine atacak iken yanındakiler geriye çekerek kurtardılar. Bu ne sevgiydi ya Rabbi? Bu ne bağlılıktı? Hangi devlet adamına böyle bir sevgi nasip olmuştur? Atatürk'e küfür eden, heykellerine saldıran o sapıklar, o yobazlar bu sahneleri görmediler. Atatürk'ün cenaze namazı 19 Kasım 1938 günü Dolmabahçe Sarayı'nda kıldırıldı. Cenaze aynı gün Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e, oradan da aynı günün akşamı 20.30'da Ankara'ya götürüldü. Ertesi gün 20 Kasım 1938 Ankara'da başta Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Meclis Başkanı Abdülhalik Renda, Başbakan Celal Bayar, hükümet bakanları olmak üzere devlet erkanı tarafından karşılanan cenaze, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde hazırlanan katafalka konuldu. 21 Kasım 1938 günü yabancı devletlerden gelenlerin de katıldığı bir cenaze töreniyle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine katafalka konuldu ve orada 4 ay katafalkta kaldı. Aynı günün akşamı Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Atatürk üzerine bir radyo konuşması yaptı. 21 Kasım 1938 Atatürk'ün naaşı Etnografya Müzesi'nde 4 ay katafalkta kaldıktan sonra 31 Mart 1939'da defnedildi. Atatürk'ün anıt mezarı Anıtkabir'in yapımına 9 Ekim 1944'te başlandı ve inşası 1 Eylül 1953'te tamamlandı. 10 Kasım 1953'te Atatürk'ün cenazesi Ankara Etnografya Müzesi'nden alınarak Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın katıldığı bir törenle Anıtkabir'e getirildi. Orada konuşmasını yaptıktan sonra ebedi istirahatgahına indirildi. Posta ve Telgraf Teşkilatı tarafından Atatürk'ün 1. ölüm yıl dönümünde anma amacıyla kurum tarihinin ilk blok pulu çıkarıldı. Değeri 100 kuruş olan bu blok pulda Atatürk'ün fıraklı bir resmi vardır. Türkiye için pek çok pulun basılması işlemini gerçekleştiren İsviçre'de bulunan Körvoaşer matbaasında 100.000 adet basılan blokun Atatürk'ün ölümünün 1. yıl dönümü serisinin 10 Kasım'a yetişemeyen diğer 5 pulu ile birlikte satışa çıkartıldığı kabul edilmektedir. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.